Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte bu görüntüsü muhteşem tatlı tarifini hazırlayacağız. Böyle yaza yakışır ve yedikçe hafifleyeceğiniz bir tatlı tarifi olacak. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Kesinlikle lezzetine ve görüntüsüne bayılacağınız bir tatlı tarifi olacak. Evet, dilerseniz buyurun tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Evet, şimdi önce baklavalık yufkalarımızı hazırlayalım. Baklavalık yufkalarımızın pişmesi lazım. Hemen böyle tepsimi karşıya alıyorum ve arasını açıyorum. Burada bir bardak sıvı yağım var. Hemen böyle aralarını yağlıyorum. Evet, bir parçası yırtılmış. Hemen şu şekilde toparlıyorum ve tepsimin içine alıyorum. Şimdi ikinci baklavalık yufkamı da aynı şekilde arasını yağlıyorum. Yine bu şekilde topluyorum ve tepsimin içine ilave edeceğim. Evet, hemen son bir tane yufkamız kaldı. Onu da yağlayıp tepsimize alalım. Evet, hemen toparlayalım. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Altı üstü kızarana kadar, bilginize. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız, bilginize. Evet, yufkalarımız pişerken biz de pastacı kremamızı hazırlayalım. Tenceremin içinde 1 litre sütüm var. Hemen üzerine 1 bardak şeker ilave ediyorum. 1 bardak buğday nişastası ilave ediyorum. Bu arada buğday nişastası kullanırsanız daha iyi arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. 3 tane de yumurtamın sarısını ilave ediyorum. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Diğer malzemelerimizi de pastacı kremamız piştiğinde ilave edeceğim, bilginize. Evet, tamam, yeterli. 3-4 dakikadır çırptım. Evet, şimdi süzeyimden geçireceğim. Neden süzeyimden geçiriyorum? Ne kadar çırpsak da nişastamız top top kalıyor. O yüzden sizler de bu işlemi muhakkak yapın. Evet, hemen böyle göstereyim. O kadar çırpmama rağmen yine de top top kalmış. Eğer süzmeseydik arkadaşlar, bunlar pastacı kremamızın içinde bu şekilde görünecekti ve o zaman da güzel ve kaliteli bir pastacı kreması elde edemeyecektik, bilginize. Evet, şimdi tenceremi yıkayıp tekrardan tenceremin içine ilave edeceğim ve ocağımın üzerine alacağım. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişireceğim. Evet, pastacı kremamız kıvam aldı ve göz göz olmaya başladı. Bu aşamada margarinimizi ve vanilyamızı ilave ediyoruz. Sonra bir 5 dakika daha ocağımın üzerinde tutup sonra ocağımın üzerinden alacağım, bilginize. Evet, pastacı kremam pişti. Daha yeni ocağımın üzerinden aldım. Şimdi böyle ara ara karıştırıp ilk sıcaklığının çıkmasını sağlayacağım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bir buzluk poşetimi tamamen üzerine temas edecek şekilde kapatacağım ve dolabımın alt kısmında tamamen soğuyana kadar
bekleteceğim bilginize. Evet, baklavalık yufkam da pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınımda 20 dakikada pişti arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi tamamen yufkalarımız soğusun. Evet, baklavalık yufkamız ve pastacı kremamız soğudu. Şimdi dilerseniz kalan aşamalarına devam edelim tatlımızın. Evet, hemen böyle bir paket sıvı krema ilave ediyorum. Sonra yan tarafta bir 5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar mikserimden geçireceğim bilginize. Evet, bir 5 dakika pastacı kremamı mikserimden geçirdim. Hemen böyle yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani böyle dondurma gibi top top düşen bir pastacı krema tarifi oldu. Kesinlikle hepinize tavsiye edebileceğim, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi baklavalık yufkalarımızı bu şekilde elimizle parçalayalım. Evet, tamam, yeterli, parçaladığımız un gibi de olmasın. Birazcık böyle ağza gelir şekilde olsun. Evet, hemen böyle yan tarafa alıyorum ve tepsimi bu tarafa alıyorum. Hemen yufkamın birazını tepsimin altına ilave ediyorum. Evet, tamam, yeterli. Evet, hemen böyle pastacı kremamın birazını ilave ediyorum. Evet, tamam, yeterli. Bu şekilde kaşığımla düzleyeceğim. Evet, hemen tepsimi bu tarafa alıyorum. İyice görmeniz için. Evet, tamam. Burada böyle bir su bardağı fındığım ve cevizimi robottan geçirdim. Yani birazı fındık, birazı ceviz. Sizler sade fındıkla veya sade cevizle de yapabilirsiniz. Evet, birazını orta katıma ilave ettim. Birazını da en üst katına ilave edeceğim. Evet, şimdi tekrardan baklavalık yufkamdan ilave ediyorum. Evet, bu şekilde düzleyelim. Evet, şimdi kalan pastacı kremamı da bu katımıza ilave ediyorum. Yani gerçekten de kendim yaptım diye söylemiyorum. Pastacı kremam o kadar güzel olmuş ki böyle ipek gibi bir pastacı kreması olmuş. Evet, şimdi bu şekilde tekrardan düzleyelim. Evet, tamam. Evet, şimdi kalan baklavalık yufkamızı da üzerine ilave ediyoruz. Evet, böyle her tarafını kapatacak şekilde ilave edelim. Evet, bu şekilde. Evet.
Evet, şimdi fındığımızı da ilave edelim. Yani fındık veya ceviz hiç kullanmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Tamamen tercihinize kalmış. Ben böyle fındıklı cevizli sevdiğim için fındık ve ceviz de ilave etmek istedim. Dediğim gibi sizler hiç kullanmaya da bilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tatlımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tatlımı dolabımın alt kısmında 2 saat dinlendireceğim. Dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım, bilginize. Evet, tatlımız dinlendi. Şimdi hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, ben dilimlemeyeceğim arkadaşlar. Böyle kaşığımın üzerine alıp göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız, o kadar güzel bir sütlü tatlı oldu ki, sütlü tatlı denildiğinde ilk aklınıza gelecek sütlü tatlılardan birisi oldu arkadaşlar. Kesinlikle lezzetine, görüntüsüne hayran kalacağınız bir tatlı tarifi oldu. Hem de yaza yakışır ve yerken sizi asla bunaltmayacak bir tatlı tarifi oldu. Kesinlikle bu tatlı tarifini kaçırmayın arkadaşlar. Kaydedin ve her zaman yapmak isteyeceğiniz bir tarif oldu. Gerçekten de kendim yaptım diye de söylemiyorum. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir lezzetli tatlı tarifi oldu ve lezzetle zirveye tırmanacak tek sütlü tatlı tarifi diyebilirim. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani her şeyiyle 10 numara bir tatlı tarifi oldu arkadaşlar. Başka da bir şey demek istemiyorum. Zaten izleyince tatlımın ne kadar güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. Evet, bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.